Merhaba. Bilinç kelimesini günlük hayatta kullanıyoruz. Bilinci genelde farkında olma seviyemiz, algımızın açıklığı gibi pek çok kavramın karşılığı olarak kullanıyoruz. Aslında bilinç ne demek? Şimdi bilinç dediğimiz şeye, yani saf bilinç diyeceğim buna. Çünkü biz insan bedeni içerisinde yaşarken saf bilinç hali içimizde var olmaya devam ediyor. Fakat bunun üstüne katmanlar ekleniyor. Fiziksel beden sahibi olmak, zihin dediğimiz bizim öğrenilmiş inançlarımızın sonradan bize eklenen bazı döngülerin, kalıpların, paternlerin bir araya getirdiği bir katman da var bunun içinde. Saf bilinç hali nedir? Aslında hani aydınlık, karanlık, dualite, ışık, karanlık bunları söylüyoruz ya. Işık bildiğimiz anlamda ışık, yani gerçekten o fotonlarla üstümüze gelen, güneşten gelen ışık enerjisinden bahsediyorum. Saf ışık aslında saf bilinç hali olarak geçer. Şimdi biz İnsan olarak bu dünyaya geldiğimiz zaman, yani bedenlendiğimiz zaman, yani enkarne olduğumuz zaman, üstümüze fiziksel bedenimizi bir kıyafet gibi giydiğimizi düşünelim. Bu kıyafeti giymeden hemen önce o saf ışık formundaydık ve annelerimizin bedenlerinden geçerek, yani aslında bir geçiş kapısı, yani bir portaldan geçerek bu dünyaya geliyoruz. Ve bu saf ışık, saf bilinç halinin etrafını bazı katmanlar kaplamış oluyor dolayısıyla. Bunlardan bir tanesi fiziksel beden. Bebeklere neden nur topu gibi denir? Çünkü nur, saf ışık İslam'da, İslamik kaynaklarda geçtiği haliyle. Nurdan bir top hepimizin içinde gerçekten var. Ve bu yüzden bebekler ve çocuklar henüz zihinleriyle öğrenmemiş durumdayken, henüz daha fiziksel bedenlerin içine yeni girmişken bu saf bilinç haline en yakın haldelerdir. Biz bu portaldan geçiş sürecini yaşarken saf bilincin üstü bedenle, zihinle ve bu üç boyut dünyasının deneyiminin var olması için gereken başka pek çok şeyle kaplanmaya başlar. Katman katman. Ki bizi birbirimizden ayrıştıran bazı özellikler taşıyabilelim. Ve bu farklılık ve bu çeşitlilikle aslında çeşitli deneyimler, çeşitli oyunlar, çeşitli yaratımlar yapabilelim diye. Oysa ki hepimizin içindeki o öz, o ışık, o nur topu, o saf bilinç tamamen ama tamamen aynı kaynağa ait. Bunun için İslam'da geçen bir sure vardır. O size kendi ruhundan üflemiştir diye. Yani Allah dediğimiz kavramın kendisi, o saf ışık parçalarının her birinden bizim içimizde de olduğunu düşünebiliriz. Yogik kaynaklarda ise çok sevdiğim bir benzetme var. O da şunun gibi. Okyanusu alın, okyanustaki her damlayı alıp birer küçük şişeye koyun ve o şişelerin hepsini okyanusa geri atın. Aslında okyanus yine okyanus. Fakat her damlasının dışında birer cam şişe var. Yani biz de öyleyiz. O saf bilinç halinin üstünü kaplayan bedenimiz, düşüncelerimiz, inançlarımız bizim birbirimizden ayrı parçalar olduğunu geçici olarak zannetmemize sebep oluyor ki burada bir ayrışma yaşayalım, bir deneyim alanı yaratalım. Ve bu deneyimlerin içinden neden geçiyoruz? Yalnızca ve yalnızca tekrar aynı kaynağa ait olduğumuza uyanmak için. Yani oyunun içine bilerek ve isteyerek giriyoruz. Oyuna girerken oyuna girdiğimizi unutuyoruz ve bütün bulmaca, bilmece oyunun içerisinde tekrar bu oyuna neden ve niçin geldiğimizi hatırlamak ve idrak etmek. Bunu bilgi olarak duyduğumuzda saçma geliyor olabilir, mantıklı geliyor olabilir, bir yerlere dokunuyor olabilir ya da hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Bunu bilgi olarak dışarıdan duyup anlamak bir yana, deneyimlerin içerisinde gerçekten bunun böyle olduğunu görmek, idrak etmek ve anlamak aslında oyunun amacı.
Peki bu saf bilinç hali olmak demek ne demek oluyor? Hiçbir farklılığın olmadığı, her şeyi ışık olarak gördüğümüzü düşünün. Ya da ışık olmasın, hepimizin içerisindeki bu aynı parçayı birbirimizin gözlerine bakabilince, birbirimizin elini tutunca fark edebildiğimizi ve hissedebildiğimizi düşünün. Yani sen osun, ben buyum, ben burada doğdum, ben bu dili konuşuyorum. Ya da bedensel olarak birbirimizden ayrıymışızcasına sınır çizen bu fiziksel katmanların olmadığı hali görebilmekten bahsediyorum. Şimdi bunu dediğim zaman çok psişik, çok mistik ve çok ulaşılması zor bir nokta gibi görünüyor olabilir. Bu kesinlikle böyle değil arkadaşlar. Şimdi bilinç ve saf bilinç haline nasıl ilerlenir? Bilinç nasıl yükselir? Şu anda içinde olduğumuz hal neden saf bilinç değil? Bunları biraz açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Bir internet sitesine girdik. Alışveriş sitesi. Hepimizin güzel, çok iyi bildiği örneklerden gidelim. Ve siz orada aradığınız bir kıyafeti ya da eşyayı bakarken filtreler koyuyorsunuz, değil mi? Sadece kırmızıları göster. Sadece şu bedendekileri göster. Sadece şu fiyat aralığındakileri göster gibi. İşte bizim zihin dediğimiz dışarıda olanı algılayan ve o algıladığı şeyleri bir şeylere benzeten, inançlar oluşturan, kalıplar oluşturan katman, aynı zamanda ego da diyebileceğimiz bu katman aslında gerçeklikle bizim bilinç üstümüz arasındaki köprüyü kurarken filtreler atar. Yani dışarıda diyelim 1000 birim bilgi var ya da gerçekliğin kendisi 1000 birimlik bir şey olsun. Ve biz bu 1000 birimlik şeyi o kadar çok filtreliyoruz, o kadar çok filtreliyoruz ki belki sadece 5 birimini görüyoruz. Bunu şuna da benzetebiliriz. Bizim gözümüz her aralıktaki ışığı görmüyor. Yani elektromanyetik dalgaların sadece bir kısmını görebiliyoruz renk olarak. Geri kalan bir sürü elektromanyetik dalga var ve biz hiçbirini aslında göremiyoruz. Daha doğrusu gördüğümüzün bilgisine sahip olamıyoruz. Kızılötesi ışıklar, ışınlar etrafımızda var mı? Var. Mor ötesi ışınlar etrafımızda var mı? Var. Ve bizim onları gözümüzle bir renk olarak algılamıyor oluşumuz, yani algıladığımızın bilgisine sahip olmuyor oluşumuz, onların orada olmadığı anlamına gelmez. Bizim bedenimizdeki, sistemimizdeki, bilincimizdeki alıcılar, duyargalar diyebiliriz, aslında her şeyi algılıyor. Bizim gördüğümüz, zannettiğimiz aralığın dışındaki şeyleri de algılıyor. Ve bunların bilgisi sistemimize aslında geliyor. Sadece bunların bilgisi sistemimiz tarafından toplanırken, bak biz bunu biliyoruz, şu an bu bizim gözümüze ya da kulağımıza bu bilgi ulaştı bilgisi bizim farkındalık alanımıza, bilinç üstümüze çıkmıyor. Yani filtrenin dışında kalıyor. Buna en güzel örnek 6. his diyebileceğimiz şey ya da insanların yanındayken bir ortama, bir eve girdiğinizde hissettiğiniz şeyler. Mesela bir arkadaşınız ya da arkadaşınız demeyelim, arkadaş ortamında tanıştığınız birisi. Ya çok içime sinmedi bu kişi, sanki yani çok ısınamadım, hani vibe'ı tutmadı diyoruz ya, vibe'ını beğenmiyoruz. Ama görebildiğiniz gözünüzle ya da fiziksel mekanik düzlemde yapılan eylemler açısından buna hiçbir sebep bazen bulamıyorsunuz. Ya hani bir şey de yapmadı ama rahatsız oldum diyorsunuz mesela. İşte onun sebebi sizin vücudunuzun, ruhunuzun, bilincinizin algıladığı bir sürü veri var aslında orada. O onun sisteminde ne olup olmadığını biliyor. Onun taşıdığı niyetleri biliyor. İyi ya da kötü diye bir şey de yok. O insan kötü birisidir diye bir şey demiyorum. Sadece şunu diyorum. O insanla, o kişiyle ya da ortamla ya da olmak üzere olacak olaylarla ilgili bilgi zaten sistemimizde var. Fakat biz onu dinlemeyi bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bize onları dinlemek
hiçbir zaman şu an içinde bulunduğumuz toplumda da öğretilmiyor. İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olarak, insanlar olarak bu sistemin, bu bilincin tüm özelliklerini kullanmayı da unutmuş durumdayız. Böyle bir çağdan geçiyoruz. Ama bizim işimiz ne? Bu potansiyeli tekrar hatırlamak. Pek çok filme, diziye konu olmuş, bazen bilimsel kaynaklarda da geçen beynimizin %5'ini kullanıyoruz muhabbeti var ya, o aslında bunun gibi bir şey. Ki sadece beyinle sınırlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim bedenimizin her bir hücresinin, her bir molekülünün, her bir atomunun kendine ait bir bilişi var. Bu şunun gibi değil. Örneğin işte hayvanların da bitkilerin de bilinci var dediğimizde onun içinde sizin zihniniz gibi bir zihin var, oturuyor, düşünüyor. Şu insan da şöyle yaptı. Böyle algılamayın. Hayvanların da düşünceleri var, bitkilerin de düşünceleri var, ruhu var dediğimiz şey bu değil. O canlı da ya da cansız varlık da çevresinden bilgileri aldığı ve çevresine bilgi verdiği bir halde aslında. İşte bunun neye benzediğini kafamızda canlandırabilmek, tasavvur edebilmek için kendi bedenimizin, bu içinde bulunduğumuz taşıtın ve kendi bilincimizin zekasına ve bilme işini nasıl yaptığına odaklanıp bunu anlamak gerekiyor. Ancak bunu anladığınız zaman taşın da neden bilinci olduğunu, bitkinin de neden bilinci olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü bu düşünceler, zeka, bilinç diye bizim algıladığımız zaman ilk zannettiğim şey olan zihin değil tek katman. Sizin bilme düzeyleriniz, bilme düzlemleriniz çok çeşitli. Ve bu göremediğimiz ama aslında bildiğimiz şeyleri de aldığımız katmanlara eterik alan diyoruz. Yani enerjetik alan. Şimdi şöyle düşünelim. Işık en çok yoğunlaştığında maddeye dönüşüyor. Yani ışığın kütlesi 0, maddenin kütlesi var. Yani madde ışığın sonsuz düzeyde sıkışması ve yoğunlaşmasıyla oluyor. Neden sonsuz düzeyde? Çünkü kütlesi 0 olan bir şeyi, kütlesi 0 olan bir şeyden milyonlarca da alsanız onun kütlesi 0 olmak zorunda, değil mi? İstediğin kadar sıkıştır, istediğin kadar sıkıştır, istediğin kadar sıkıştır, yine kütlesi 0 olmaya devam etmek zorunda. Yani ancak sonsuz kez sıkıştırmak kavramıyla kütleye varabiliyoruz. Yani aslında kütle, fiziksel gerçeklik ve eterik yani enerjetik gerçeklik sonsuz bir spektrumda birbirinin devamı. Yani birbirinden tamamen ayrı şeyler değiller. Yani bu sonsuz yoğunlaşma dediğim şeyi tamamen bilinç olmaktan tamamen beden olmaya geçiş, tamamen demeyelim ama beden sahibi olmaya geçişte yaşanan olay olarak da düşünürsek aslında maddeyle bilinç yani maddeyle enerji birbirini sürekli takip ediyor. Dolayısıyla en ağır ve en yoğun katman kütle yani fiziksel madde, fiziksel beden olarak düşünürsek en hafif maddede ne olacak? Yani en hafif katman diyeyim. Ne olacak? Bilinç. Yani eterik alan yani enerjik alan. Biz bu şu andaki gerçekliğimizle ve şu an gerçekliği algılayış biçimimize koymuş olduğumuz filtrelerle göremesek de, göremediğimizi, bilemediğimizi zannetsek de bu enerjetik alanla yani eterik alanla hepimiz birbirimize bağlıyız. Ve aslında biz bu kulak vermeyi bilmediğimiz ince alan diye geçen, çünkü maddeden daha hafif, daha ince alandan bu bilgileri her daim alıyoruz. Bu yüzden sevdiğiniz, çok yakın bağlantıda olduğunuz birini aklınızdan geçirdiğinizde o sizi arar ya da mesaj atar. Rüyanızda birini görürsünüz, ertesi gün mesaj atarsınız. Gerçekten o insan sizi düşünmüştür ya da gerçekten bir olay yaşıyordur o sırada. İşte bu sezme hali tamamen bu eterik alandan bilgi alma kapasitemizle alakalı olan bir şey.
ve zaten orayı dinlemeyi öğrendikçe, oraya kulak vermeyi öğrendikçe bir anda o kası da kullanmaya başlıyorsunuz. Bir anda tekrar bu yetiniz sivrilmeye başlıyor. Dahası neyin düşünce olduğunu, yani aslında neyin o gerçekliğe koymuş olduğunuz filtreler ışığında sizin karakterinizi oluşturan, zihninizle düşünüp bulduğunuz, işte hadi şu bardağa bir su koyayım da içeyim bari diye karar verdiğiniz şey zihinle yapılmış bir şey. Ama durduk yere siz otururken ya bir mutfağa gitsene diye içinizden bir his gelir. Ne alaka falan deyip mutfağa gidersiniz. Ya da işte şu arkadaşımı arayayım ya diye bir his gelir. O arkadaşınızı ararsınız. O sezgisel alandan gelen ve zihinden gelenlerin arasındaki farkı da idrak etmeye başlıyorsunuz. O kasınız çünkü gelişiyor. Yani bu e, aslında hayatımızın diğer her alanında algıladığımız kadar mantıksal ve matematiksel de bir süreç aslında. Yani o yüzden bu çok uçuk, kaçık, sadece belli insanların yapabildiği, sadece belli kişilerin görebileceği şeyler değiller. Bu yüzden hani ruhani kaslarımızı aslında bazı şekillerde çalıştırabiliyoruz. Ve bu filtreleri keşfedip bu filtreleri kaldırdıkça gerçeklikle aramızdaki perde, gerçeği görmemizin, gerçeği yalnızca belli şekilde görmemizin sebebi olan o perde gitgide incelmeye başlıyor. İşte buradan sonra belki yakın çevrenizde duymadığınız ya da duyduğunuz ama inanmadığınız internetteki bir videoda, Hollywood filminde gördüğünüz tarzda olayların gerçekleşme ihtimali olmaya başlıyor. Örneğin bizimle aynı yoğunluk düzeyinde yani üçüncü boyutta yaşamayan varlıklarla iletişime geçmek, hatta onların görsel olarak görünür olması gibi şeyler. Bilerek, isteyerek haber alabilmeye başlamak. Örneğin bir atanızla gidip konuşmak, bir hayvanla konuşmak, bir yükselmiş üstad dediğimiz bu üçüncü boyut oyununu görmüş, çözmüş ve buradan yükselmiş olan varlıklarla iletişim haline geçmek gibi. Neden? Çünkü algınızın alabileceği frekans aralığını esnetiyorsunuz aslında. Yani bunu morun ötesindeki renkleri de görmeye başlamak gibi düşünebiliriz. Gerçeklik bu kadarsa biz sadece şu aralığı görebiliyorsak o aralığı gitgide genişletebiliyoruz. Yani o zihin dediğimiz şeyin sınırlarını aslında esnetiyoruz ve gitgide daha fazlasını alabilecek, daha fazlasına maruz kalabilecek, daha fazlasını algılayabilecek şekilde kendimizi açmaya başlıyoruz. Kendimizi bu şekilde açmak bir an evvel yapmamız ve üstüne çalışmamız gereken bir şey mi? Kendimizi o şekilde açınca ne olacak? Bunlardan da biraz bahsedeceğim ilerleyen videolarda. Çünkü bir anda her şeyi algılamaya başlamak da hazır olmadığınız bir şeyse çok gerekli olmayabilir. Yani bu bir yarış ve bir an evvel hadi görelim ince alanları. Öyle bir şey değil. Bilinci bir an evvel yükseltelim ve sivriltmeye başlayalım. Bunun dengeli şekilde yapılması gerekiyor. Bunu dengeli şekilde yapabiliyor olmak ne demek? Elimden geldiğince bunu da anlatmaya çalışacağım ve aralarda da kendi süreçlerimi paylaşarak. Şimdilik görüşürüz.